Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle iki ipim var. Biri şöyle batik kısa geçişli bir ip. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan ihraç fazlası ipim. Bu da şöyle bebe yünü göstereyim. Bu da orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. İkisiyle harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Birkaç sıra bir ters bir düz lastiğimi hazırladım. Şöyle. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3. Yani her model 4 ilmekten oluşuyor. En sonuna 3 ilmek ekleyeceğiz. Şimdi açık renk ipimizle lastiğimizi yaptık. Açık renk ipimizle 2 sıra daha öreceğiz. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Açık renk ipimle. Şöyle. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sırayı da ters örerek sıramızı tamamlayalım. Daha sonra renkli ipimize geçeceğiz. Evet, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi aslında ip değiştireceğim için örmeyelim. Geri çıkartıyorum. Örmeden aldım. Çünkü renkli ipimizle örmemiz gerekiyor. Evet, renkli ipimi aldım. Şöyle hemen ipimi düğümlüyorum. Diğer ipime renkli ipime geçiş yaptım. Şöyle, evet. Üçüncü sıra ön yüzünde renkli ipimize geçtik. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Evet, üçüncü sıramı düz örerek tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu renkli ipimizle 2 sıra örüyoruz. Ondan sonra tekrar açık renk ipimize geçeceğiz.
Yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Açık renk ipime geçince onunla öreceğim. Şöyle çevireyim. Evet. Açık renk ipimi aldım. 5. sıra ön yüzündeyim. Ay, şu rengin tatlılığına bakın. Ne kadar güzel oldu değil mi arkadaşlar? Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz. Şimdi farklı bir işlem yapacağız. 1. ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şöyle. Şimdi geldim bakın bu 3 ilmeğe. Ortadaki, yani şu 2. ilmeğimin açık renk en alttaki, bakın şişteki ilmeğim değil, bir alttaki değil, bir sonraki şu açık rengimle batarak buradan bir ilmek çıkartıyorum. Biraz uzatarak aldım. Daha sonra bu 3 ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım. Aradan alttan çıkarttığım ilmeği de bu 3 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm açık rengimle. Aynı işlemi yapıyorum. Sıradaki 3 ilmeğin ortadakinin, bakın şu açık renk olan ilmekten girerek bir ilmek çıkardım alttan. Sıradaki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Daha sonra bu aradan çıkarttığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 3 ilmek, ortadaki ilmeğin altındaki şu açık renk olan ilmekten girerek bir ilmek çıkardım. Hafif uzatarak aldım. Daha sonra sıradaki bu 3 renkli ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Aradan çıkarttığım, yani alttan çıkarttığım ilmeği de bu üçünün üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek düz. Bakın modelimiz şöyle oluşmaya başladı yavaş yavaş. Bir ilmek düzden sonra yine geldim bu 3 ilmeğe. Şu ortadakinin alttan şöyle açık renk olan ilmekten girerek bir ilmek çıkardım. Hafif uzattım. Renkli olan 3 ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım. Alttan çıkarttığım ilmeği de şu açık renk olan üzerinden geçirdim ve bıraktım bu 3 ilmeğin. Sıra sonunda bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyiz. Açık renkle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimi düz, şu üçlü ilmeğe geldim. Birincisini düz, ikincisini örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Ortadaki ilmeği örmeden alacağız. Ondan sonra iki ters ördükten sonra ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 3 ters ilmek örüyorum. Yine geldim şu renklinin ortadaki ilmeğe. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmek. Üçlünün bakın birincisini ters, ortadakini örmeden alıyoruz. İpimiz kendimizden tarafta olacak. Devamında yine 3 ters ilmek örelim bu açık rengimizle. Sıradaki ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Yani 2 ters kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın şöyle. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar açık renkle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın şöyle hepsini alarak düz örüyorum. 7. sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model gayet güzel ve yapımı oldukça kolay. Şöyle göstereyim. Bakın model yavaş yavaş kendini gösterdi şöyle. Bir daha model kuracak olursak burada yine 2 sıra açık rengimizle ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. 2 sırada renkli ipimizle ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Daha sonra şu aralardan çıkarttığımız ilmeklere geleceğiz. Model böyle devam ediyor. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Bir kez daha yaparsam video çok uzar. Dediğim gibi baştan izleyebilirsiniz. Model böyle devam ediyor. Bir parça da daha önce yaptım. Şöyle. Evet, bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Bakın şunda da 3 kez kurdum modeli. Bunda bir kez kurduk beraber. Model böyle devam ediyor. Bence bu ipe de çok yakıştı. Ama bu ipi kullanmak zorunda değilsiniz, bu renkli ipi. Düz renk iplerle de yapabilirsiniz. Batik olması şart değil. Her birini bir renkle de kullanabilirsiniz. Evde kalan iplerinizi değerlendirmiş olursunuz. Ama elinizde bu ipten de varsa gayet güzel oluyor. Bakın şöyle. Örgümüzün arka yüzü de böyle. Gayet güzel. Şöyle temiz bir dokusu var. Yakadan başlama örgülerinizde de böyle bir görüntü elde edersiniz. Bunda da hazır lastik uyguladım. Bu lastiğin arka yüzünde ilmeklerin hepsi örülüyor. Yani bir ters bir düz. Ön yüzünde düz olan ilmekleri örmeden alıyoruz. Sadece tersleri örüyoruz ön yüzünde. Böyle bir lastik de uygulayabilirsiniz. Kanalımda var bu lastiğin yapılışı. İsterseniz linkini de bırakabilirim. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve yapımı da kolay. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesi, yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.